Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda internette çok fazla paylaşım ve videosu olmayan bir konuda konuşmayı düşünüyorum. Bu konu ise kanolara veya botlara kendi yaptığımız ya da internetten aldığımız elektrikli motorları nasıl takabiliriz? Takarsak performansı nasıl olur? Hadi gelin birlikte bu videoda izleyelim. Denizcilikte çok fazla bir geçmiş olmayan dıştan takma elektrikli tekne motorları son yıllarda gelişim göstermiş, çeşitli markalar ortaya çıkmıştır. Tabii ki malumunuz bu motorların fiyatları benzinli motorlardan oldukça yüksektir. Bu da biz amatör kullanıcıları daha farklı çözüm yolları aramaya itmektedir. Daha ucuz seçenekli ve performans olarak daha böyle tatlı su, göl, durgun deniz ortamları için düşünülmüş trolling motor denen sırtı çekmek için kullanılan motorlar da var. Bu motorlardan alıp hazır takmaktansa neden kendi motorumu yapmayayım dedim ve bir şeyler ortaya çıkardı. Tabii ki bu süreç oldu da bitti şeklinde 1-2 günde tamamlanmadı. Büyük paralar istenen ürünleri yapan markaları az da olsa anlayabildim. Çünkü bu işlerin arkasında bayağı bir Ar-Ge çalışması, testler, uygulamalar, deneme yanılmalar var. Yani kısaca para ve zaman harcama durumları var. Benim motorumda birçok deneme ve yanılmadan sonra ancak optimum halini alabildi. Öncelikle başlayacağımız konu motor. Motorumuzu tasarlamadan önce bunu nasıl bota bağlayacağımız daha önemli. Sağlam ve güvenilir olmalıdır. Şişme botlar için piyasada satılan hazır takma aparatlar vardır. Ancak bu aparatlar her bota uymaz. Çeşitli uygulamalar yapılmalıdır. Benim kullandığım bot değil bir kano. İnternette birçok videoda Decathlon, iTwit kanoları için paylaşımlar mevcut. Bu konuda bu ürünü kullanıcıları daha şanslı. Ancak benim kullandığım model Aquamarine isimli bir markanın Tomahawk 2 isimli modeli. Şimdilerde makyajlanmış yeni modeli çıkmıştır. Ergonomi ve performansı aynı. Bu kanonun yapısı gereği şişme botlara göre fazla oynak ve ince uzun olduğundan motoru arkaya takmayı daha uygun. Alüminyum borulardan ve PPRC borulardan bu şekilde bir şey düşündüm. Alttan da gergi kayışıyla sabitledim. Manevraları ise yanlardan arkaya doğru motora bağlı ipler yardımıyla çözdüm. Denizde gayet güzel dönüşler yapabilmekte. Gelelim en önemli konumuza. Tabii ki motor. Motorumuz 36 voltluk 500 wattlık bir elektrikli motosiklet motorudur. AliExpress'te vardır ancak ülkemize yollama kısmında sanki yollamak istemiyorlarmışçasına çok yüksek kargo ücretleri istemektedir. Ben Letgo'dan bu işi hallettim. Konu elektrik motorunu bota uyarlamaksa tabii ki matkabı pervane ile birleştirip kullanabileceğimiz seçenekler de işimizi görebilir. Ancak benim istediğim daha uzun ömürlü ve performanslı kullanım. Hatta başka şişme botlara da takılabilmelidir. Bundan dolayı ilk başta kullandığım motor Johnson 81026 nolu bir modeldi. Ancak bu motorun bana uygun olmadığını anladım. Devir yükseldikçe orantısız bir şekilde aşırı akım çekti ve motor sürücülerini yaktı. Kısaca çok yüksek devirli bir motordu. Denizde yüksek devirden ziyade torklu motorlar tercih edilir. Bunun için 2000-2500 devir çeviren ve torku yüksek olan motorlar gayet yeterlidir. Bunu söküp yerine 36 volt 500 wattlık motorumu taktım. Bu sefer de güçlü torktan dolayı şaft sistemi zayıf kaldı. 3 boyutlu yazıcılarda kullanılan alüminyum kaplinleri söküp yerine sabit demir parçalar taktım ve şaftımız yeterli dayanıklılığa kavuştu. Dikeye gelen şaftı yatay konuma yani pervanenin konumuna döndürebilmek için köşe madren parçası kullandım. İlk kullandığım parça maalesef yeterli performansı vermedi. Zaten üzerinde maksimum 500 RPM ibaresi yazılıydı. Bunu yaklaşık 1200 RPM'e dayanabilen siyah modeliyle değiştirdim ve herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Daha sonra da pervane olarak da iki kanatlı klasik elektrikli trolling motor pervanesi taktım. Ancak motorun torku pervanenin kanat sayısını arttırabileceğim izlenimini yarattı. Bu sefer AliExpress'e danıştım ve bu 3 kanatlı 2,5-3 beygirlik benzinli motorlar için üretilmiş fakat plastikten yapılmış olan pervaneden aldım ve performansından memnun kaldım. Buradaki en önemli mevzu pervanenin motor miline tam dik konumlanması ve mil dönerken yalpa yapmamasıdır. En ufak bir sapmada motorda titreşim ve güç kaybına neden olur. Ki bende de az da olsa bu mevcut. Motorumuzu prototip olarak PPRC plastik borulardan tasarladım. Daha sonra esnemeyi minimuma indirmek için 2x2'lik alüminyum kutu profil borularla değiştirdim. Hem hafiflik hem performans hem de dayanıklılık açısından istediğim düzeye ulaştı. Pil olarak ise lityum pillerden 80 adet 10'lu seri 8'li paralel şeklinde 45A BMS bağlayarak enerji depomuzu oluşturdum. Yarı gazda hiç durmadan 2 saat yani bu yarı gazdan kastım 10 amper güç çekerken 3,2 knot hızla denk gelmektedir. Son olarak toparlayacak olursam eğer ortaya çıkan motordan memnunum. Birkaç defa Maltepe sahilden denize açıldım. Açıktaki kayalık ve deniz fenerlerine kadar gezintilere de çıktım. Şişme kanoların elektrikli motorlara daha uygun olduğunu düşünüyorum. Çünkü hidrodinamik olarak daha uygun yapıdalar. Kısaca özetlersek önce botumuza nereye ve nasıl monte edeceğimizi belirleyelim. Daha sonra motor işini
Hazır trolling motor mu yoksa yeterli zamanım ve bütçem varsa eğer kendim mi yapacağım sorusuna yanıt vermemiz lazım. Ben şu an yapacak olsam hazır trolling motordan yapardım. Bana bu işler uzun vadeye yaydığım için 4-5 ay ve neredeyse ikinci el uygun fiyatlı 3 beygirlik bir motoru satın alma maliyetine denk geldi. Fakat kendi yapmamın ve yaptığım motorun suda istediğim düzeyde yol aldığını görebilmek her şeye değdi. Umarım beğenmişsinizdir ve size az da olsa fikir vermiştir. Sorularınız varsa altta yorum kısmında sorabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.